Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi boyunluğu öreceğiz. Boyunluğun örmesi gerçekten çok kolay. Buradan örmeye başlıyoruz ve dikdörtgen şeklinde örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra bir ucunu ters çevirip buradan birleştiriyoruz. Birleştirme işleminden sonra da minik üçgenlerden oluşan bir bordür örüyoruz kenarlarına. Boyunluğumuzun eni 28 santimetre, boyu ise 64 santimetre arkadaşlar. Boyunluğu örmek için ben ebrulu renk ip kullandım. Sizler isterseniz düz renkte kullanabilirsiniz. Ama bu modelde ebrulu ip çok güzel durdu. 100 gramı 570 metre olan ince tığ ile örülebilen iplerden kullandım. %25 yün, %75 akrilik. Bir yumak tam yeterli geldi. İsterseniz yapılış aşamalarına geçebiliriz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Boyunluğu örmeye zincir çekerek başlayacağım. Tığ olarak 2,10 milimetrelik tığ kullanıyorum. Desenimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 1 ilmek ekleyeceğiz. 20 desen tekrarı yapacağım için 100 zincir çekeceğim. Artı 1 zincir de eklediğimde 101 zincir çekerek işleme başlıyorum. Toplam 101 zincir çektim ve şimdi deseni örmeye başlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu zincirden sonraki zincire batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bu ilmeği biraz çekiyorum, büyütüyorum. Şu şekilde tutup bir ilmek alıyorum. Bu ilmeğin içerisine bir sık iğne, bir yarım trabzan ve 2 ikili trabzan örüyorum. 1 2. Burada bir örümcek oluştu. Örümceğin tepesinde de bir minik üçgen oluştu. Şimdi buradan alt taraftan 1 2 3 4 zincirden sonra 5. zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar ilmeği çekip genişletiyorum. Bir ilmek alıyorum. İçerisine bir sık iğne örüyorum. Bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci desenimi oluşturdum. Bu en son batmış olduğum zincirden sonra 1 2 3 4 zincir sayıyorum. 5. zincire batıp bir sık iğne yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Önce bir örümcek yapıp bir sık iğne ördüm. Bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir sayıyorum. 1 2 3 4. 5. zincire batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde desenimizi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Ben bu üçgenlerden 20 tane yapacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Son desen çalışmasını yapıyorum. Buradan 1 2 3 4 5. zincire batıyorum ve bir sık iğne yaparak birinci sırayı tamamladım. Şimdi bu 3 zincir çekerek ikinci sıraya başlayacağım. 1 2 3 dönüyorum. Bir örümcek yapıyorum. Örümceğin içerisine bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan örüyorum. Bu ilk üçgenin tepesindeki sık iğneye batıyorum ve buraya bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan örüyorum. İkinci üçgenin tepesindeki sık iğneye batıp
Bir sık iğne örüyorum. İkinci sırayı da bu şekilde devam ettiriyorum sıra sonuna kadar. İkinci sıranın sonuna geldim. Son sık iğneyi örüyorum ve ikinci sırayı sonlandırdım. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Bir örümcek yapıyorum. İçerisine bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan örüyorum. Bu üçgenin tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan örüyorum. İkinci üçgenin tepesine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Desenimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar deseni devam ettirelim. Boyunluğun son sırasını ördüm. Bu sırada dahil olmak üzere toplam 105 sıra ördüm. Uzunluk olarak da yaklaşık 135 santimetre. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. Şu şekilde boyunluğu ikiye katladım. Daha sonra bu başlangıç yerinden şöyle çeviriyorum. Burada bir çapraz oluşturdum. Buradan örerek iki ucu birleştireceğim. Şimdi ilk olarak 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Alt başlangıç zincirine sık iğneler yaparak üçgenleri oluşturmuştuk. Şimdi buradaki ilk sık iğneye batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Bu alttaki ikinci sık iğne ile bu sıradaki üçgeni birleştireceğim şu şekilde. Buradan ipimi kaydırma yaparak buraya kadar yürüteceğim. İki sık iğne arasında 4 zincir vardı. 4 kaydırma yapacağım. Bir, iki, 3, 4. İpi buraya kadar yürüttüm. Şimdi son sıradaki ilk üçgenin tepesindeki sık iğneye batıyorum. Burada da ikinci sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve ikisini birlikte örerek bir sık iğne örüyorum. Tekrar bu aradaki zincirde kaydırma yaparak ipi yürütüyorum. Dört kaydırma yaptım. Tekrar son sıranın ikinci üçgeninin tepesine batıyorum. Burada da bu sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yine aradaki zincir üzerinden ipi yürütüyorum kaydırma yaparak. Dört kaydırma yaptım. Şimdi son sıranın üçüncü üçgeninin tepesine batıyorum. Burada da sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekle birlikte bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birleşme yerimiz ters taraftan bu şekilde, ön yüzden de bu şekilde görünecek. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi son üçgeni birleştireceğim. Bu zincir üzerinde kaydırma yapıyorum. Üçgene batıyorum. Burada da son sık iğneye batıp bir ilmek alıyorum ve bir sık iğne örerek birleşme işlemini tamamlıyorum. Burası ters tarafı. Kenar kısmına tığlama yapacağım. Toplam 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Ön yüzden bu taraftan devam ediyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Bir yarım trabzan örüyorum. Bu zincire batıp bir ikili trabzan örüyorum. 2 kez tığ doluyorum. Son zincire batıp üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 kere de çektim. Burada 3 zincir çekmiştik. Son zincire batıyorum. Örümcekle zincirin birleştiği yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire batıp bir sık iğne örüyorum. 4. zincire batıyorum. Bir yarım trabzan örüyorum. 5. zincire batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 kez tığ doluyorum. 6. zincire batıyorum. 3 defa çekip üçlü trabzan örüyorum. Ve burada iki üçgenin birleştiği yere batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire batıp bir sık iğne örüyorum. 4. zincire yarım trabzan örüyorum. 5. zincire ikili trabzan. 2 kez tığ doluyorum. 6. zincire batıp 3 seferde çekiyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Yine burada örümcek ile zincirin birleştiği yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bütün kenarına çepeçevre bu şekilde minik üçgenler örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Atkımızı örme işlemini tamamladım. Burası birleşme yeri, ön taraftan görüntüsü. Burası da ters tarafı. Kenar bordürleri de bu şekilde. Çok güzel bir atkı oldu arkadaşlar. Atkının örme işlemini bitirdikten sonra yumuşatıcı katılmış suda beklettim. Durladıktan sonra fazla suyu süzüldü. Daha sonra gergin bir şekilde kuruttum. Ve kullanıma hazır hale geldi. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.